Dostlar selam. MG4 bizlerle beraber bugün bütün teknik verilerini anlatacağım sizler için. 0-100 hızlanmasından son hızına kadar da testlerimizi yapacağız. Fren testine kadar elimden geldiğince limitlerini zorlayacağım. Buradan aracını incelemem için bana güvenerek aracını bana teslim eden Ersin kardeşime teşekkür ediyorum. Şimdi sizler için ufak bir intro gelecek. Introdan sonra incelemeye başlayacağız. Bu arada kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Introdan sonra görüşürüz. Evet, incelememize başladık. Şimdi C segmentte elektrikli araçlar arasında yerini alan bu MG4 4287 mm'lik bir uzunluğa sahip. 1836 mm'de genişliği var. Aracın genişliğini dışarıdan baktığınızda önden çok değil de arkadan bariz şekilde anlayabiliyorsunuz. Çünkü poposu hakikaten geniş duruyor. Yükseklik olarak da 1516 mm'lik bir yüksekliğe sahip. Bu boyutlardaki araca 150 kW'lık yani 204 beygire tekabül eden bir motor koymuşlar. Ama bu motor Luxury donanım paketi için geçerli. Comfort olan donanım paketinde 125 kW'lık bir motor kullanmışlar. Tabii bu kasada bir de X-Power'ımız var. X-Power'da da 320 kW'lık bir motor var. Bu zaten başka bir dünya. 4 çeker. Çift motorlu geliyor. Şimdi hani 150 kW'lık bir motor bu araca yeter mi diyorsunuz ama ağırlık olarak 1675 kilo. Yine aslına bakarsanız ağırlık olarak elektrikli araçlar arasında segmentinde alt sıralarda yer alıyor. 1675 kilo 150 kW'lık güç bence yeterli. Tabii olay X-Power'a geçtiği zaman yani X-Power donanım paketine geçtiği zaman 1800 kiloluk bir ağırlığa çıkıyor. Şöyle düşündüğünüz zaman aslına bakarsanız elektrikli araçlar arasında 1800 kilo da yine kabul edilebilir seviyede. Elektrikli araçlar arasında ağırlığın önemini hem tüketim değerleriyle hem de hızlanma ve viraj performansıyla fark ediyorsunuz. Elimden geldiği kadar az yaktırmaya çalışacağım bu arabayı. Şu an Eco moddayız. Aracı aldığımda sıfırladım tüketimini. Şu an kameramız direksiyon takılı olduğu için siz ekrandan göremiyorsunuz. Şöyle direksiyon düzleyelim. Şurada tüketimini görüyorsunuz. Fabrika verisi olarak 16.6 kW'lık bir tüketim değerine sahip. Şu anda biz 11.1 yakıyoruz Eco modda. Yani fabrika verisinin çok daha altında bir tüketim değeri var. Açıkça söylemek gerekirse ben tüketim değerinin bu kadar düşük olacağını tahmin etmiyordum. Hani genelde fabrika verisinin üzerinde yer alır ya tüketimler. Bu araç fabrika verisinin altında yani 5 kW kadar altında tüketiyor. 64 kW'lık bir bataryaya sahip ama Luxury paketi için geçerli bu. Comfort paketinde de 51 kW'lık bir bataryayla geliyor. Yani Comfort'un biraz bataryası düşük ama bataryasının düşük olması sebebiyle ağırlığı da biraz aşağıda. Batarya tasarımı ve yerleşimi olarak aracın altını kullanmışlar. Koltuğun altı komple batarya ve bataryaları diklemesine değil de enlemesine yerleştirdikleri için 11 santimlik bir kalınlığa sahip batarya haznesi. Bunun sayesinde koltukları yerleştirdikleri zemin yükselmemiş oluyor. Bu da araç içerisindeki yani yaşam alanındaki ferahlığı arttırıyor. Hazır araçı demişken içeriden anlatmaya devam edeyim. Şimdi dediğim gibi 3 donanım paketiyle geliyor. Luxury, Comfort ve X-Power. X-Power zaten çok farklı bir dünya. Comfort donanımında komple kumaş koltuğa geliyor bu araç. Luxury olan versiyonunda da orta kumaş, yanlar deri olarak sunulmuş. X-Power olanında da alkantara ve deri karışımı koltuklarla geliyor. Ön koltuklar için koltukların sarması güzel. Ama şu kalça destekleri biraz yükseltisi azmış gibi geldi bana. Bel destekleri bana göre çok iyi. Yani sarması güzel. Tam benim sırtımı kavruyor. Arka koltuklar da aynı şekilde. Sırt bölgesinde oturulan yerlerde 2 tane oyukluk var. Bu şekilde arka koltuğa oturan yolcular da sırt bölgesinin oyukluğu sayesinde koltuğun içine gömülerek oturabilirler. Uzun yolculuklarda rahat ettireceğini düşünüyorum. Şöyle bir eksikliği var arka koltukların. Kol dayaması yok. Bu araçta kol dayama gelmiyor. Arka koltukların önünde orta tarafta ufak bir şaft tüneli var. Rahatsız edecek bir yükseltisi yok ama sonuçta bir şaft tüneli var. Niye var anlamış değilim elektrikli bir araçta şaft tünelinin. Hemen arka koltukların önünde yani şu kolçağın arkasında bir tane USB çıkışı var. USB çıkışının olduğu yerde havalandırma menfezi var demek isterdim ama havalandırma menfezi koymamışlar. Ön koltuğun ergonomisinden az önce bahsettim ama koltuklardaki donanıma ufakça değinmek istiyorum. Sürücü ve yolcu koltuğu ısıtmalı geliyor ama tek elektrik kontrolü olan sürücü koltuğu. Yolcu koltuğu öyle bir şey yok. Şurada yer alan mandalla ileri geri hareketini sağlayabiliyorsunuz. Koltukları ısıtmalı demişken direksiyon sistemi de ısıtmalı. Tasarım olarak en çok dikkatimi çeken aksamı şu vitesin olduğu konsol. Buna güzel konsol diyorlar, uçar konsol diyorlar, bir şey diyorlar. Hani tasarımı güzel, ergonomisi ilk başlarda güzel gibi geliyor ama mesela önde 2 tane USB ve 12 volt çıkışı var. Bu konsolun altında kaldığı için buradan görerek herhangi bir kablo bağlantısı yapamıyorsunuz. Şöyle eğilip bakmanız gerekiyor ki burayı biraz engellediği için yani bu konsol tasarımını ben çok hoş bulmadım. Kaç kere USB'sini vesairesini kullanacaksınız bilmiyorum ama yani en azından daha görünür şekilde bir dizayn yapılabilirdi bence. Bu konsolun üzerinde üst tarafta bir kablosuz şarj alanı var. Kablosuz şarj alanının hemen önünde de çevirmeli bir vites seçici var. Araca bindiğiniz, frene bastığınız anda araç çalışır konuma geçiyor zaten. Bunu menüden de ayarlayabilirsiniz. Yani araca bindiniz, bu P butonuna basarak çalıştırıp stop edebiliyorsunuz da aracı. O şekilde ayarlanabiliyor ayrıca. Bu vites seçicinin yan tarafında da elektrikli bir park freni mevcut. Hemen bu konsolun üzerine çıkalım. Bir multimedya ekranımız var. 10.25 inçlik. Onun sol tarafında da 7 inçlik bir gösterge paneli var. Multimedyanın dokunma hassasiyeti güzel. Araç sahibinden aldığım bilgilere göre kasılmalar ve donmalar oluyormuş ama serviste yazılım güncellemesiyle beraber bunun önüne geçmişler.
halletmişler. Şu an için bir sıkıntı olmadığını belirtti kendisi bana. Hemen ekranın altında hızlı geçiş tuşları var. Havalandırmayı açıp kapatabileceğiniz bir tuş. Arka rezistans ve ön cam buğu çözücünün olduğu tuşlar. Dörtlü butonu. Menüye girip çıkabileceğiniz bir home butonu ve ses açma kapamanın olduğu 2 tane daha tuşumuz var. Yani tuş dizilimi biraz ters geldi bana. Hani ses açma kapamanın solda, havalandırmanın sağda olması gerekmiyor mu acaba dedim. Sonra kendi pazarları için, yani sağdan direksiyonlu araçların olduğu pazar için bu şekilde bir dizayn yapıp sadece direksiyonu sola alarak tuş dizilimiyle oynamayarak bence bu şekilde halletmişler. Şimdi kadrana gelmek istiyorum. Kadran 7 inçlik dedik. Aslına bakarsanız küçük bir ekran ama bütün bilgileri tek tek görebiliyorsunuz. Hızınızı, tüketim değerlerinizi ya da adaptif cruise kontrolün verilerini buradan hepsini tek tek görebiliyorsunuz. Hani ekran küçük ama bütün veriler burada gayet net ve açık şekilde okunabiliyor. Kadran demişken kadranın kontrollerini direksiyon üzerinde yer alan tuş dizilimiyle yapıyorsunuz. Şimdi bu tuş dizilimlerinin alt tarafında 2 tane yıldız var. Bunları istediğiniz gibi programlayabiliyorsunuz. Şu anda aracı ayarlı olan sağdaki yıldızla sürüş modlarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Custom, Snow, Eco, Normal ve Sport şeklinde. Yine görev atayabileceğiniz soldaki yıldızla da bu arabada ayarlanmış olan rejeneratif frenlemeyi kontrol edebiliyorsunuz. 4 kademe rejeneratif frenleme ayarı var. Birinci kademe ekrana yansıyordur. Hemen şurada. Birinci kademe ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman neredeyse fren yapmıyor. 3 mod frenlemesi var. Bir de tekrar bastığınız zaman şurada ortasında A yanıyor. Kameraya yansıyordur inşallah, bilmiyorum, şu çevireyim. A olan da kendi otomatik olarak ayarlıyor. Bu soldaki yıldızın üzerindeki direksiyon simgesine bastığınız zaman da cruise kontrol ayarlayabiliyorsunuz. Sağdaki yıldızın üzerindeki tuşa bastığınız zaman da buradan sürüş modlarınızı vesaireyi görebileceğiniz, navigasyon bilgisini okuyabileceğiniz bir ekrana geçiyor. Yani sağdaki ayarı kontrol edebiliyorsunuz. Ekran parlaklığınızdan kullanmış olduğunuz radyonun ya da müziğin bilgilerine erişebiliyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim. Lastik basınçlarını da görebiliyorsunuz aynı şekilde. Ama ben sağ tarafta tüketim verilerinin olmasını tercih ediyorum. Şu an gördüğümüz kadarıyla 14 yakıyoruz ki çok dikkat etmeden kullanıyorum arabayı. Dikkat etsem yine 10'lara, 11'lere, hadi olsun 12'lere çok rahat inecek. Şu an kendi frene basıyor. Evet ve bakayım duruyor mu? Durdu, kendi bastı. Bu direksiyon sol tarafındaki joystickle de adaptif cruise'un ayarlarını yapabiliyorsunuz. Öndeki araç kalkınca kendi kalkıyor bu arada. Adaptif cruise'un öndeki araca takip mesafesini yine bu soldaki joystickle ayarlayabiliyorsunuz. 3 kademe ayarı var. Şu an en yakın ayarda. Şöyle 3. dereceye getirebiliyorsunuz. Şimdi bir ara hızlanma yapmak istiyorum. Hemen şuradan sport modumuzu alalım. 50'den oturdum. Şu an ışınlanıyor ya gerçekten. 50-100 hızlanması acayip. Şimdi bu araba 0-100 hızlanma süresi fabrika verisinin 7.9 saniye. Ama X-Power donanımında olan, yani 4 çekerlik olan versiyonun 0-100 süresi 3.8 saniye. Acayip bir süre. Yani 3.8 saniye ile böyle ışıkta Lamborghini falan denk gelirse ifadesini alırsınız. Şurada hazır kırmızı yanmışken bir 0-100 yapalım. Bu arada ESP'miz açık olarak 0-100 yapacağım. ESP'yi kapatabiliyorsunuz. ESP'yi kapattığınız zaman 325 E30 BMW'ymiş gibi kullanabilirsiniz. 3, 2, 1. Sardık. Yaya geçidi çizgilerine sardığımız için şurada bir daha durup kalkmak istiyorum. Şöyle. Durduk. 3, 2, 1. Hafif yokuş çıkıyoruz. Tahminimce artı 2 eğim falandır. 90, 100. Acayip. Son hızının 160'larda olması biraz üzücü. Çünkü öyle bir hızlanıyor ki devamı olsa 210, 215 belki 220'leri rahat rahat görebilir. Ama sınırlandırmışlar. Hem elektrik motorunun hem de bataryaların bence sağlığı açısından yapmışlar bu işi. Aracın içinden devam edelim. Evet, az önce direksiyonu anlattım. Sol tarafta göğsün üzerinde aynaları ayarlayabileceğiniz bir joystick var. Onun alt tarafında da kaput mandalını açabileceğiniz bir buton var. Motor kaputu amortisör olarak gelmiyor. Çubuklu ne yazık ki. Motor kaputu amortisörlü değil. Bagaj kapat elektrikli değil. Elektrik sistemi koymamışlar. Multimedya ekranı ve kadranın altında bir piyano bilek aksam var. Bu piyano bilek aksamın içine havalandırmaları gizlemişler. Bence tasarım olarak çok güzel ama piyano bilek olma sebebiyle çizilmelere çok müsait. Bu piyano bilek aksam kapı açma kolunun olduğu bölgede de var. Yani bence piyano bilek olmasaydı iyiydi. Çünkü kapıyı açıp kapatırken tırnağınızla bu piyano bilek aksamı çizebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde cam açma butonlarının olduğu kısımda piyano bilek. Çizilmeye çok müsait. Hatta piyano bilek bu yüzer, uçar artık ne diyorsanız bu bölgede de komple kullanılmış. Ben piyano bileği sevmiyorum. Çiziklerinden ve kiri çok göstermesinden ötürü. Bunun yerine şuradaki boyalı aksam gibi başka bir renk yapılıp bence kullanılabilirdi. Şimdi kapılardan devam edelim. Kapıların burası plastik. Alt tarafta deri. Arka kapılar da keza aynı şekilde. Ama ön göğse geldiğimiz zaman yumuşak bir materyalle yapmışlar. Bence hoş. Aracın içi biraz sıcak oldu. Şuradan havalandırmaya bir girelim. Air condition. Birinci kademede klimamız
Camımızı açtık. Gördüğünüz gibi havalandırma kontrolleri multimedyanın içerisine gömülü. Ben bu durumu çok sevmiyorum. Çünkü mekanik tuşlu bir havalandırma sistemi koysalar en azından göz aşinalığıyla buradan klimanızı kontrol edebileceksiniz. Ama multimedya gömülü bir havalandırma sistemi olduğu için ne yazık ki cep telefonu kullanır gibi buradan havalandırmaya müdahale etmek amacıyla gözlerinizi yoldan ayırıyorsunuz. Saklama gözü olarak kapıların iç taraflarında yerleri var. Onun dışında şuradan bir torpidosuna bakalım. Torpidosu orta büyüklükte bile değil. Torpidosu küçük. Ve içi flop kaplı da ne yazık ki plastik. Keza kapı işleri de aynı şekilde plastik. Hazır saklama yüzü demişken orta konsolda da yerimiz var. Burada sürgülü vaziyette açıp kapatabileceğiniz. İçi kauçuk malzemeyle kaplanmış ses yapmasın diye. Sürgüsünü kapattığınız zaman da çok değerli toplu bir görüntü oluyor. Onun ön tarafında da 2 tane bardak tutucumuz var. Ama bardak tutucunun içerisinde herhangi bir ambiyans aydınlatma ya da ısıtma vesaire yok. Hazır buradaki anahtarımızı da size göstermek istiyorum. Arka tarafı şöyle MG logolu. Ön tarafı da bu şekilde. Hemen sürgülü yerin üst tarafında da burada kolçağın içerisinde bir alanımız var. Orta büyüklükte. İçi kauçuk kaplı. Bence güzel. En azından burası ses yapmaz. Kolçağın ileri geri ayarını yapamıyorsunuz. Yükseklik ayarı yok. Ama yüksekliğini öyle güzel ayarlamışlar ki kapıdaki kol koyma yerine dirseğinizi yasladığınız zaman sağ taraftaki dirseğiniz de eşit yükseklikte oluyor. Şurada dönüş açısını test edelim. Şöyle. İçteyim dışarıdan almadan. Şöyle tam tur. Güzel dönüyor. Sport modda direksiyonun sertleştiğini söylüyorlar. Hemen şuradan bir ekoyu alalım. Evet, sport. Evet, sport modda direksiyon sertleşiyor. Hazır direksiyon yumuşaktan bahsetmişken direksiyon et kalınlığı güzel, etli. Hani şu parmaklarınızı oyuklara koyduğunuz zaman güzel kavranıyor. Direksiyon altı ve üstü düz olarak tasarlanmış. Bence güzel. Direksiyonun üst tarafını şöyle yuvarlak yapsalardı görüş alanınıza girebilirdi. Alt tarafta keza aynı şekilde. Burada yine piyano bilek bir aksam kullanmışlar. Az önce kapılardan bahsettik. Kapıların dezavantajı üst tarafındaki plastik çok çabuk çizilen bir malzeme. Yani şu tırnağınızı sürdüğünüz zaman bile izi kalabiliyor. O yüzden biraz dikkatli kullanmak lazım. Çünkü bu şekilde dokulu bir plastiğin onarımı ne yazık ki çok zor. 350 litrelik bir bagaj hacmi var. Yani bagaj C segmentte biraz bana küçük geldi, 350 litre. Çift katmanlı. Alttaki katmanla hani çok bir şey koyamazsınız. Şarj kablonuz vesaire ufak tefek eşyalarınızı koyabilirsiniz. Sanıyorum orası da 13-15 litrelik bir hacme sahiptir. Şöyle bir 100-150 hızlanmasına bakmak istiyorum. Klimamızı kapatalım, soğuk oldu. 99 sport modumuza da alalım. Normal, sport. Bir dediğim gibi 100-150 bakalım. Güzel hızlanıyor. Videonun başında belirttiğim gibi araç ağırlığının bu tarz durumlardaki etkisini net olarak görebiliyoruz. Şöyle bir ince bakalım tekrar. 170. Bakalım. Daha gidecek mi? 172, 173. Hani 160'da sınırlıydı. 173. 170'de sınırlı. Bu hızlarda biraz rüzgar sesi alıyorum. Aynalardan geliyor özellikle rüzgar sesi. Artı bir yol sesi var. Yani yalıtım olarak daha iyi olabilirdi. 11 kW'a kadar AC'den yani evlerinizden şarj edebiliyorsunuz. Onun dışında DC'den de 140 kW'a kadar şarj edebiliyorsunuz. Ama bu Luxury için geçerli. Comfort donanım paketinde de 88 kW'a kadar destekliyor ne yazık ki. 400 kW'lık bir altyapıya sahip. Ufak tefek geliştirmelerle çok daha hızlı şarj edebilirsiniz. Hızlı şarj istasyonlarında da %10'dan %80'e 26 dakikada çıkıyormuş. Tam şarjda WLTP verilerine göre karma kullanımda 435 kilometrelik bir menzile sahip. Ama aracın sahibinin dediğine göre 500 kilometrenin üzerine çıkartabiliyor ama tabii dikkatli kullanmak lazım. Rejeneratif frenleme açık olacak. Araç eco modda olacak ve gaz pedalına böyle dokunarak basacaksınız. Tabii klima vesaire hepsi kapalı olacak. Ama tabii bizim testlerimiz sırasında o verilere erişmemiz mümkün değil. Şu andaki tüketimimiz 15.7. Çok dikkat etmeden kullanıyorum ki 0-100 yaptık, top speed yaptık, ara hızlanma yaptık. Ona rağmen hala fabrika verisinin altta bir tüketim değerine sahip. Şurada bir yol müsait olursa bir de fren testi yapmak istiyorum. Arkamız boş. 3, 2, 1. Acayip duruyor. Yani duruşu çok güzel. Hakikaten arabanın poposunun dikildiğini ve sanki arkadan çıpa atmış gibi hissediyorsunuz. Ama şerit takibin panik frenleme esasında çok iyi tutamadığını söyleyebilirim. Hani şeridin ortasından bir frenleme yapamadık. En son panik frende biraz müdahale etmem gerekti direksiyona ama biraz. Bu arada şunu da belirteyim. Üzerindeki fren sistemi Continental'miş. Frenleri bence çok başarılı ama dediğim gibi şerit takibin panik frenlemede çok iyi çalıştığını söyleyemem. Şimdi şurada yolumuz müsait olursa bir viraj testi yapmak istiyorum. Sağ şeridimize oturduk. Şimdi bakalım şöyle 80'de şurada başlayıp virajın sonuna doğru sertleşiyor bu yol. 80'de başlayıp biraz daha hızımızı arttırmak istiyorum ama araç yatıyor virajlarda. Arkadan çekiş bu arada. Şu an tam gazım.
Daha döner mi? Dönebilir ama yatması tedirgin ettiği için ben de çok zorlamadım. En azından her zaman dediğim gibi aracı sahibine tek parça teslim edelim. Hani pist ortamında olsak tabii ki limitlerine kadar kullanırım ama Ankara'da herhangi bir pist olmadığı için. Aslına bakarsanız araçta viraj içi yatış olmasa %50 ağırlık dağılımı var. Çok iyi dengelemişler. Yani kafadan ve arkadan kayması çok dengeli ama üst tarafının yatıyor olması biraz tedirgin ettiği için çok zorlayamadık ki bu arabada piller tabanda olduğu için ağırlık merkezi de aşağıda, ona rağmen. Evet, aracın içini ve motorunu anlattığımıza göre artık dışına geçebiliriz. Aracın ön tamponu aktif ızgaralarla geliyor. Yani bataryanın soğutulması için tampondan aldığı havayı bataryalara ileterek soğumasına katkıda bulunuyor. Aynı zamanda bataryaların gerekli ısıyı daha çabuk çıkması için de kapalı konumda kalıyor. Bu arada araçta ısı pompası var. Luxury pakette. Comfort donanım paketinde ne yazık ki ısı pompası yok. Şurada bir daha oturalım mı gaza? Hadi bakalım. Ya gerçekten çok dengeli dönüyor. Yani arkası önü kayıyorsa da eşit kayıyor. Çok enteresan. Hemen tampon üzerinde led farlarımız var. Bence tasarım olarak çok güzel. Zaten araç tasarım olarak çok farklı. Gerek arkası olsun gerek burnunun tasarımı olsun. Led farları entegre uzun far asistanı mevcut. Yani Matrix tarzı bir sistem kullanmamışlar da uzun far asistanı kullanmışlar. Siz otomatik moda aldığınız zaman farlarınızı karşıdan gelen aracı algılayarak normal far moduna geçiyor. Karşı taraftaki aracın gözünü almamak için. Aracın köşelerindeki radarlarla çarpışmayı engelleyebiliyor. Örnek veriyorum, garajdan geri çıkıyorsunuz ve kör noktanızdan gelen bir araç var. Onu algılayıp kendi fren yapıp durabiliyor. Yahut sollamaya çıktınız, şerit değiştiriyorsunuz. Sizin fark etmeniz bir noktadan bir araç geliyor. Bu aracı algılayıp yine sizi şeridinize sokuyor. Kör nokta uyarı sistemi tabii ki var. Tabela okumamız mevcut. Camın üst tarafında yer alan kamerayla tabelaları tanıyarak okuyabiliyor. Bu arada araçta Türkçe dil desteğine başlamışlar. Siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama şu an aracın şase numarasına göre çağırarak Türkçe dil desteğini ekliyorlar. T-Box diye de bir cihaz koyuyorlarmış aracı. Bunu ücrete tabi mi bilmiyorum. Bilenler yorumlara yazsın lütfen. T-Box'ta da uzaktan aracı kontrol edebiliyorsunuz. Yani camlarının açık olup olmadığını, kilitli olup olmadığını, klimasını yani havalandırmasını uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Koltuk ısıtmaları açıp kapatabiliyorsunuz. Şu an çalışmaları yeni başlanmış ama dediğim gibi ücreti tabi mi değil mi bilmiyorum. Bunu bilenler lütfen yorumlara yazsın. Güvenlik donanımına ek olarak kapı açma uyarısı var. Örneğin durdunuz, kapıyı açıp ineceksiniz arabadan. Arkadan gelen araba yine radarları algılayarak tam kapı açma esnasında size sesli uyarıda bulunuyor. Biliyorsunuz motorcu dostlarımız aralardan geçerken araç sahipleri de dikkat etmeden kapıyı açtığı zaman kaza kaçınılmaz. En azından bunun önüne de geçebilir. Bence artık bu güvenlik donanımında bütün araçlarda olması gerekiyor. Hani kapı açarken kontrol etmeyi insanlarımıza öğretemiyoruz ama belki araçlar akıllanır da bu tarz kazaların önüne geçilmiş olur. Şimdi araçta 360 kamera var. Geri vitese geçtiğiniz zaman otomatik açılıyor. Ama şuradan ekranı kaydırarak buradaki 360 sekmesine basarak 360 kamerayı açabiliyorsunuz. Muhtemelen açmayacak. Evet, araç giderken 360 kamerayı açmanıza müsaade etmiyor. Onun dışında hazır buradan bahsetmişken yukarıdan kaydırıyorsunuz. Burada ESP'yi tamamen kapatabileceğiniz ya da şerit takibi açıp kapatabileceğiniz bir buton dizilimi var. Telefondaki üst menü gibi. Aracın dışından devam edelim. Form itibariyle füze gibi duruyor. Yani önü sivri, arkası küt. Aerodinamik olarak sürtünme verisine erişemedim. Bu konuda bilgi sahibi olanlar lütfen yorumlara yazsın. Aerodinamik demişken arkada çift parçalı bir spoiler geliyor. Önceden bu spoileri sadece Luxury donanım paketine koyuyorlardı. Comfort'ta olmuyordu. Artık Comfort'ta da var. Spoilerin altında, bagaj kapağının üzerinde orta tarafta bir spoiler daha var. Stoplarla entegre olan. Stoplar LED bu arada. Bu alttaki spoilerin üzerine çok güzel dalgalanmalar var. Eminim gece çok güzel görünüyordur. Araç 18 jantlarla geliyor. 235-45-18 yapısında lastikler var üzerinde. Ama Comfort paketinde de 215-50-17'lik yani 17 jantlı bir jant lastik kombinasyonunda geliyor. X-Power olan paketinde XTS geliyor. Yani elektronik kontrollü diferansiyel. Doğrudan diferansiyelle müdahale eden bir sistem değil. Frenler aracılığıyla sağ ön lastiği, sol arka lastiği sıkarak ya da tam tersi ya da hangisi uygunsa frenleri kullanarak ayrı ayrı aracın tutunmasını daha iyi hale getiriyor. Ama tabi bu araçta öyle bir sistem yok. Bu arada X-Power'da launch kontrolü geliyor. Bu araçta launch kontrolü de yok. Yürüyen aksam olarak bağımsız süspansiyon sistemiyle donatmışlar. Yani konfor olarak ben beğendim. Çukurlardan geçerken vesaire hani böyle tangur çok sert değil ama bundan ötürü de virajlarda biraz yatma yapıyor. Ama hanginiz bir test sürüşündeymiş gibi viraja giriyor. Öyle bir durum söz konusu olmadığı için bence konfor olarak ve yol tutuş olarak birçok kişiyi memnun eder. Bu aracın klima sisteminde hava temizleme özelliği var. Karbon filtreli yapıyor bu işi. Onun dışında donanım olarak şarj kapağından virtüel cihazıyla dışarı elektrik alabiliyorsunuz. İlk çıktığı zamanlar sanıyorum ki virtüel cihazını araçla beraber hediye ediyorlardı. Şu an artık parayla satıyorlar. 500 kilogramlık bir çekme kapasitesine sahip. Yani arkaya römork ya da karavan taktığınız zaman frensiz olanlarından özellikle 500 kiloya kadar çekebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, Hyundai Ioniq 5'te bu çekme kapasitesini 1600 kilogram olarak belirtmişler ama bu frenli olan sistemlerde, yine Ioniq 5 dediğim için Ioniq 5'ten devam edeceğim. Frensiz olan bir aracı çekiyorsanız onda da 750 kilogramla sınırlandırmışlar. Yani bunun arasında Ioniq 5 ile 250 kilogram oynuyor sadece çekme kapasitesi olarak. Servis aralığı olarak 20.000 kilometre ya da yılda bir diyorlar. Yani kabul görülür seviyelerde çünkü bakım olarak herhangi bir şey gerektirmiyor. Isı pompasının belki soğutma sıvısı değişebilir ama 20.000 kilometrede ya da yılda değişecek bir şey var mıdır bilmiyorum.
Kusur bulmak istersen bu araçta bence şu plastiklerin çabuk çizilmesi, arka bagaj kapağının orta tarafında yer alan spoilerin içinin buhar yaptığına dair duyumlar aldım. Tabii tecrübe etmedim bu konuda ama hazır bagaj kapağı demişken arka bagaj kapağının elektrikli olmaması ve arka koltuklarda kol dayamanın bulunmaması. Şu dikiz aynasını eleştirebilirim. Yani açma kapama butonunu artık ayna mı kalmış? Elektrik sarf etmesin diye bence kapanabilir yapmışlar ne kadar elektrik sarf edecekse. Belki şu da eleştirebilir. Müzik sistemi olarak 6 hoparlörlü bir sistemle geliyor. Hani çok gümbür gümbür dinleyemiyorsunuz ama yeterli. Konfor donanımda da 4 hoparlörlü sistemle geliyor. Belki bu da eleştirilerin arasına eklenebilir. Beklentiyle alakalı biraz. Arka camlar renkli olarak geliyor fabrikadan. Luxury ve X-Power için geçerli bu. Konfor donanımında tek renk camlar var. ADAS menüsüne şuradan erişebiliyorsunuz. Burada sürüş modlarını ayrı ayrı ayarlayabileceğiniz bir sekmesi var. İlk başlarda biraz karışık geliyor ama alışıyorsunuz. MG Payda seçeneği var. Burada adaptif cruise kontrolün şeridi müdahale edip etmemesi gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz. Çarpışma önlemenin sadece sesli uyarımı olsun ya da frene müdahale etsin mi olup olmaması gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz. Kapı uyarısını yani arkadan gelen aracı kontrol edip etmemesini ayarlayabiliyorsunuz. Aslında menüsü çok da karışık değil. Buradan sürüş modlarını custom menüsü üzerinden kalibre edebiliyorsunuz. Enerji saving modu açtığınız zaman aracın bütün elektrik kullanımı aksamını kısıyor. One pedal kullanmak isteyenler için modu açtığınız zaman fren yapmadan tek pedal şeklinde aracı kullanabilirsiniz ama biraz alışmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, MG4 ile alakalı benim anlatacaklarım bu kadar. Anlatmayı unuttuğum ya da sizin aklına takılan şeyler varsa lütfen videonun altına yorumlara belirtin. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı da unutmayın. Ayrıca beğen butonuna bastıktan sonra açılan hype ekranından da bana puan verirseniz çok mutlu olurum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.